Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. Vücudumuzun bağışıklık savunmasının adeta başkomutanları olan T hücreleri var ya, hani her şeyi yöneten, ordulara emirleri veren o stratejistler. Peki bu komutanlar hiç var olmasaydı ne olurdu? İşte bugünkü konumuz tam da bu sorunun cevabını aramak üzerine. Yani vücudumuzun o en elit birliği, T hücreleri, görevlerini yapamaz hale geldiğinde neler yaşandığını, T hücre yetmezliklerinin o karmaşık ama bir o kadar da önemli dünyasını gelin birlikte keşfedelim. Şimdi konuyu şöyle bir tanımlayalım. T hücre yetmezliği demek, bağışıklık sisteminin hücresel kolunun yani en önemli ordusunun çökmesi demek. Ama işin asıl ilginç ve belki de şaşırtıcı kısmı ne biliyor musunuz? B hücrelerinizin sayısı tamamen normal olsa bile onlara saldırı emrini verecek bir T hücre komutanı olmadığında antikor üretimi de neredeyse tamamen duruyor. İşte tam da bu yüzden bu hastalıklar genellikle ağır kombine immün yetmezlik dediğimiz o çok ciddi tablolara yol açıyor. Peki bu kadar karmaşık bir sistemdeki hataları anlayabilmek için önce işin temelini, yani sağlıklı bir T hücresinin nasıl düzgün bir şekilde inşa edilip eğitildiğini anlamamız lazım, değil mi? O zaman gelin bu komutanların özel akademisine, yani TİMUS'a şöyle bir göz atalım. Aynen öyle. Timus, T hücreleri için adeta bir askeri akademi gibidir. Kemik iliğinde üretilen o acemi, çiçeği burnunda T hücre adayları, olgunlaşmak ve en önemlisi de düşmanı dosttan ayırt etmeyi öğrenmek için tam olarak buraya geliyorlar. Burası onların gerçekten de çok zorlu, acımasız bir eğitimden geçerek göreve hazır hale geldikleri yer. Kısacası bu okul olmadan ortada bir ordu da olmuyor. Şimdi de ilk ve en klasik T hücre yetmezliği örneğimize geçelim. DiGeorge sendromu. Bu durumu şöyle hayal edebilirsiniz. T hücrelerini eğitecek olan o akademi binası var ya, işte o hiç inşa edilmemiş. Yani sorun eğitimin kalitesinde değil, fabrikanın, binanın kendisinin yokluğunda. Bakın, bu slide bu donanım etkisini o kadar güzel özetliyor ki her şey anne karnındaki çok erken bir gelişim hatasıyla başlıyor. Faringeal poş dediğimiz, gelecekte boyun ve yüz bölgemizi oluşturacak olan embriyonik katlantılardan ikisi düzgün gelişemiyor. Onlardan oluşması gereken timus bezi de ya hiç oluşmuyor ya da küçücük, işlevsiz bir doku parçası olarak kalıyor. Peki sonuç? T hücre akademisi olmadığı için T hücreleri asla mezun olamıyor ve hücresel bağışıklık sistemi tamamen çöküyor. Ve burada kritik bir nokta var. Bu tek bir genetik hatanın, yani kromozom 22'nin küçücük bir parçasının kaybolmasının sonuçları sadece bağışıklık sistemiyle sınırlı kalmıyor. Aynı embriyonik mahallede geliştikleri için paratiroid bezleri de etkileniyor. Bu da kanda tehlikeli seviyede kalsiyum düşüklüğüne, yani hipokalsemiye yol açıyor. Dahası bu hastalarda tipik kalp anomalileri ve oldukça karakteristik bir yüz görünümü de sendromun ayrılmaz bir parçası. İşte bu bize önemli bir aha anı yaşatıyor. DiGeorge aslında önce bir gelişim problemi, sonrasında bir bağışıklık problemidir. Peki, diyelim ki akademi binası yani Timus sapasağlam yerinde. Bu her şeyin yolunda gideceği anlamına gelir mi? Maalesef hayır. Şimdi de fabrikanın olduğu ama içerideki iletişimin ve sinyal mekanizmalarının bozuk olduğu durumlara bir bakalım. Çünkü bu hatalarda en az fabrikanın yokluğu kadar yıkıcı olabiliyor. Bu slide iki farklı sinyal problemini gerçekten harika bir şekilde karşılaştırıyor. Solda MHK eksikliğinde bağışıklık sistemimizin devreye gezen hücreleri yakaladıkları düşmanın kimlik kartını T hücrelerine bir türlü sunamıyor. Bu kimlik kartını okumakla görevli olan CD4 yardımcı T hücreleri de bu yüzden asla gelişemiyor. Sağda ise ZIP70 eksikliğinde T hücresinin kendi içindeki alarm mekanizması bozuk. Sinyal gelse bile hücre tepki veremiyor ve bu durum özellikle CD8 katil T hücrelerinin gelişimini engelliyor. Yani özetle birinde düşmanın kim olduğu anlaşılamıyor, diğerinde ise düşman anlaşılsa bile saldırı emri verilemiyor. İki farklı iletişim hatası ama sonuçları benzer şekilde yıkıcı. İşte bu alıntı konunun özünü mükemmel bir şekilde ifade ediyor. MHC2 eksikliği gibi durumlarda tablonun neden bu kadar ağır olduğunu bize çok net anlatıyor. CD4 yardımcı T hücreleri B hücrelerine işte düşman bu, ona karşı hemen şu antikoru üret emrini veren komutanlardır. Bu komutanlar olmazsa ne olur? B hücreleri kışlada bekleyen ama ne yapacağını bilmeyen askerler gibi kalır. Bu yüzden bu hastalıklar SCID yani ağır kombine immün yetmezlik tablosuyla karşımıza çıkıyor.
Şimdi biraz daha incelikli bir probleme geçelim. Bazen T hücre sisteminin tamamı bozuk olmuyor ama çok özel, çok spesifik bir birim görevini yapamıyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Ordunun geneli sapasağlam ama sadece deniz komandoları eksik. Bu durumun en çarpıcı örneği kronik mukokutonöz kandidiyaz. Bu hastalıkta bağışıklık ordusunun özellikle mantarlarla savaşmak için eğitilmiş özel birliği olan T17 hücrelerine giden emir komuta zinciri bozuktur. Bu da vücudu virüs veya bakterilere karşı değil, çok ama çok spesifik bir düşman sınıfına karşı savunmasız bırakıyor. Ve bu durum bize T hücre fonksiyonunun o modüler doğasını harika bir şekilde gösteriyor. Hastalar virüslere karşı savaşabiliyor, bakterileri yenebiliyor ama iş Candida gibi mantarlara geldiğinde işte o özel birim devrede olmadığı için savunma bir anda çöküyor. Bu da bize T hücre bağışıklığının aslında ne kadar karmaşık ve ne kadar uzmanlaşmış alt birimlerden oluştuğunu kanıtlıyor. Peki klinisyenler bu kadar farklı T hücre problemini birbirinden nasıl ayırt ediyor? Şimdi bir doktorun karşılaştığı enfeksiyon tipini bir ipucu olarak kullanarak altta yatan bağışıklık kusurunu nasıl teşhis ettiğini, yani bir nevi dedektiflik sürecini inceleyelim. Enfeksiyonun türü bize hangi birliğin görev başında olmadığını adeta fısıldar. Eğer hasta sürekli GMV, EBV gibi virüslerle boğuşuyorsa aklımıza hemen virüs temizliğinden sorumlu CD8 katil T hücrelerinde bir sorun olabileceği gelir. Eğer sorun inatçı, bir türlü geçmeyen kandida enfeksiyonlarıysa şüpheli listemizin başına T17 yolu yazılır. Ve belki de en dramatik ipucu şudur: normalde bizi koruması gereken canlı bir aşı yapıldığında bağışıklık sistemi o kadar zayıftır ki aşının kendisi yaygın ve ölümcül bir enfeksiyona yol açar. Bu bir doktor için çok ağır bir T hücre yetmezliğinin en net, en kırmızı alarmıdır. Tanı süreci de mantıksal bir süzgeç gibi işliyor aslında. Her şey genellikle basit bir kan sayımında lenfositlerin, yani bağışıklık hücrelerinin beklenenden düşük çıkmasıyla başlıyor. Bu bizim ilk ipucumuz. Ardından flow sitometri dediğimiz daha gelişmiş bir testle bu hücreleri mercek altına alıyoruz. Hangi T hücre alt tipi eksik? CD4 mü, CD8 mi? Sonra var olan hücrelerin çalışıp çalışmadığını anlamak için fonksiyon testleri yapıyoruz ve en sonunda genetik testlerle sorunun kökenindeki o tek harf hatasını, yani mutasyonu kesin olarak teşhis ediyoruz. Ve artık son bölüme geldik. Şimdi hem tedavi prensiplerini konuşacağız hem de tüm bu anlattıklarımızı özetleyen temel T hücre mantığını ele alarak konuyu güzelce toparlayacağız. Tedavinin temel mantığı birkaç basit prensibe dayanıyor. Öncelikle hastayı enfeksiyonlardan korumak için sürekli koruyucu ilaçlar verilir. Antikor üretiminde bir sorun varsa dışarıdan hazır antikorlar, yani IVG verilerek destek sağlanır. Canlı aşılar kesinlikle ve kesinlikle yasaktır çünkü ölümcül olabilirler. Ve ağır vakalarda tek kalıcı çözüm bağışıklık sistemini tamamen sıfırlayıp yenileyen kök hücre naklidir. İşte bu slide tüm bu anlattıklarımızın özeti, T hücre mantığının 3 temel direği. Eğer bunu anlarsanız her şey yerine oturur. Bakın, birincisi, CD4 hücreleri kaybolduğunda B hücre yardımı ve dolayısıyla antikor üretimi çöker. İkincisi, SD8 hücreleri gittiğinde virüsler vücutta kontrolsüzce yayılır. Ve üçüncüsü, T17 hücreleri devreden çıktığında mantarlar mukozal yüzeyleri ele geçirir. Bu kadar net. Sonuç olarak DiGeorge sendromu, MC2 eksikliği, kronik mukokutonöz kandidiyaz, bütün bu farklı isimler, bütün bu farklı sendromlar aslında aynı temel sistemin farklı noktalarındaki arızaların birer yansıması. İşte bu temel mantığı anladığınızda tüm T hücre yetmezlikleri tek bir büyük modelin parçaları gibi görünmeye başlıyor. Gelin bu analizimizi sizi de düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Eğer bağışıklık sistemimiz farklı enstrümanlardan oluşan bir orkestra ise ve T hücreleri de bu orkestrayı yöneten şefse, o şef sahneye hiç çıkmadığında ortaya çıkan şey uyumlu bir melodi mi olur yoksa tam bir kaos mu? Sanırım cevap artık hepimiz için çok açık.